Kısa hatırlatma, yorumlar kontrol modunda olacak arkadaşlar. Videodaki char'ların bir arkadaşı temsil ettiğini unutmayalım. O yüzden evinize gelen misafir gibi yaptığımız yorumlarda biraz dikkatli olursak çok mutlu olurum. Evet, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi The Legends of Aysuro. Burada şöyle bir içerik yapmaya çalışacağız. Her serverda böyle yüksek level, kaliteli arkadaşların PvP videolarını izin verdikleri müddetçe size çekip sunmaya çalışacağız. Şu an server'ın en iyi char'larından iki tanesi karşınızda. Birazdan itemlerini de rica edeceğiz. Bir inceleyeceğiz. Hani bir tarafın silahı ağır basabilir, aksesuarı ağır basabilir vesaire. İtemlerini inceleyeceğiz, levellerini inceleyeceğiz, build'lerini inceleyeceğiz. En sonunda da dövüş kısmına geçeceğiz. O item kısmı önemli çünkü öbür türlü pek bir anlam ifade etmiyor. Yani biri birine 10 milyon vursa ne yazar? Belki üzerinde set yok. O yüzden itemlerin linklerini rica edeceğiz arkadaşlardan. Biz de kendi aramızda bir yorumlayacağız. Evet, şimdi bir job setimizle başlayalım öncelikle. Evet, Chico setini attı arkadaşlar. Mesela bir avatar setiyle başlayalım. Şöyle STR1 HP Recovery basmış mesela. Bunu unutmadım bu arada. Bir deneysel bölümümüzde şu recovery'lere bakacağız. Hani avatar'daki recovery'ler ne kadar etki ediyor diye. Şu anlık bu deme işlen attack rate önemli. Bir tane de STR basmış. Aksesuarı attack rate. Kafalığına bakalım. Evet, kafalığı da Dark Warrior kafalıkmış. Bir itemlerini inceleyelim hızlı hızlı. SS Devil'i var. Bu zaten oyunda yani elde etmesi en zor ürünlerden biri. Yılbaşında özel etkinliklerle geliyor. Hususi bunun için silk puanı kasıyor arkadaşlar. Chico'nun ringleri 15 degree Legend artı 3. Heal'leri mesela kaç STR basılı? 16, 24, 25 STR basılmış. Diğer ringi de 17 degree Legend. Henüz Ultimate setini tamamlayamamış. Kolyesi 16 degree Legend. Yine 4, 8, 10 sıra Blue basılmış. Bu Legend'ları ara ara hatırlatıyorum. 11 sıra basılıyor normalde. Ama bu 16 degree Legend için 11 sıra basmaya uğraşmaya değmez yani o kadar. Onun haricinde bakalım. Ha bak, küpesi Ultimate'miş mesela. Küpe güzel. Yani bu Ultimate itemler çok fark yaratıyor. Şimdi set parçalarına bakalım. 17 degree rare kafalık. Yine ne kadar? 5, 8, 10 sıra blue basılmış. STR'leri basılmış. Yani burada 17 degree legend set tamamlamak falan ay sırada baya zor meseleler. Hani paradan ziyade çok az var yani. Serverda 2-3 parça oluyor genelde. O yüzden elde etmesi baya bir zor. Chest'i 15 degree legend artı 5. Pantolonu 17 degree rare ile değiştirmiş. Bu da 15 degree legend heal'li parçaydı. Bunu yeni güncellemiş. Blue'ları da güzel yani bayağı iyi tutturmuş. Omuzu 15 degree artı 7. Bu da güzel. Ayakkabısı 15 degree legend artı 7. Şimdi asıl önemli kısmı şu silahlarına bir de kalkanlarına bakalım. Kalkanı 15 degree legend artı 3 bir tane kalkanı var. Yine full STR basılmış. One hand olarak 17 degree bir tane magic kullanıyor. Silahı da bu da gayet elde etmesi çok zor bir item. 17 degree rare dagger var. Bu arada Chico'nun leveli 134. Berserker'in leveli 136. Yani biraz level yönünden Berserker bir tık avantajlı denilebilir. İki çarında bu ilde Warrior Rogue bu arada. Evet, şimdi Berserker'in itemlerini inceliyoruz. Önce yine bir aksesuarlardan başlayalım. Kolyesi 15 degree Legend artı 5. Yalnız o bu STR bazında ağır bastığı için bunları değiştirmiyorlar. Normalde 17 degree Magic taksa defans olarak kolyeninki daha yüksektir bundan. Ama bu blue'ları tutturması mesele olduğu için hemen o 17 degree'lerden ziyade bu 15 degree itemleri o yüzden takıyorlar. Bu STR avantajı yüzünden. Burada 24, 28, 34, 38 STR var. Yani bu STR'yi tutturması kolay işler değil. Küpesine bakıyoruz. Yine 15 degree Legend artı 5. İç statları da basılı. Bunun bir de 100 basılmış PHY'si. Yüzüğü 15 degree Legend artı 5. Diğer yüzüğü de 15 degree Legend artı 5.
Aksesuar olarak yani Chico'nun bir tane Ultimate'i vardı. Bir tane 16 degree Legend'ı vardı. Hadi Legend'ı geçelim. Bir tane de 17 degree Legend parçası vardı. Yani aksesuar yönünden Chico'nun seti bir tık daha ağır basıyor denilebilir. Devil yine SS, GDF STR5 Int 5 var. Bunu da bulması zor Aysura'da. Chico'nun da GDF'sini soracağım birazdan. Mesela bunun avatar setine bakalım. Bu çar ne tercih etmiş? Mesela Berserker'in tercihi benim kafamdaki tercih. Diğer avatarda HP Recovery vardı. Burada 2 STR, bir damage, bir attack rate basılmış. Ben olsam ben de böyle tercih ederdim açıkçası. Ama o dediğim gibi o %25 muhabbetine bir deneysel bölümde bakacağız. Aksesuarı attack rate, parry rate, damage absorpsiyon. Şimdi setine geçelim. Seti 15 degree Legend artı 7, 15 degree Legend artı 7, 15 degree Legend artı 7, omuzlukta artı 7, komple tam artı 7 yapmış sanırım. 15 degree Legend artı 7. Şimdi işte defans yönünde mesela Chico 17 rareleri takmış ama STR'leri bu kadar kuvvetli değil o parçaların. Ne oluyor? Defans yönünden bir tık artısı var. Ama STR yönünden de Chico'nun bir tık eksiği olmuş oluyor. Mesela burada 16, 18, 26, 30, 38, 46, 54, 56 STR basılmış. Yani bakın sadece Hens'e. Omuzlukta o kadar sağlam değil. Bunun da mesela STR'si güzel 40'ın üzerinde. O 40 gibi STR'leri alması çok zor. Evet. Şimdi bir de asıl önemli Berserker'in silahlarına bir inceleyelim. Chico'nun Dagger'ı 17 degree rare'ydi. Evet 15 degree Legend artı 15 kullanıyor Berserker. İç statları falan her şeyi 100. Dagger olarak Chico'nun Dagger'ı bu Dagger'a göre bir kademe daha yüksek denilebilir. Çünkü Legend artı 15'ler o degree muhabbeti çok ağır basıyor. 17 degree Magic artı 3 ile falan aşağı yukarı damage'leri eşdeğer. Yani bu silahla. Bir de 2 haşı varmış. Buna da bakalım. 15 degree Legend artı 15. Chico two hand'ini atmadı. Muhtemelen o two hand sword kullanmayacak. Direkt one hand üzeri dagger kapışacaktır diye tahmin ediyorum. Mesela bu silahta iç statları falan her şey 100. Bunun atak rate'i 90'dı. Bu 100'müş yani. Bunun da her şeyi tam. Bir Chico'nun GDF'si var mı? Onu soralım. Evet, Chico'nun GDF'si de 5-5'miş. Burada da şartlar eşit. Bir 2H kullanacak mı onu soralım. Evet, Chico'nun 2H'ında ya az önce attı ben kaçırdım. Yine 15 degree Legend artı 15 kullanacakmış. Dagger'ı dediğimiz gibi hani bir tık seviye üst 17 raresi. Onun haricinde şartlar eşit gözüküyor. Yalnız Berserker'in silahı iç statları falan 100 tutturulmuş. Yani o yine buna göre iç stat olarak bir tık üstün. Blue olarak falan çok bir esprisi yok. Attack rate basmış daha ağırlıklı. Berserker'in silahına da bakalım. Yani attack rate olarak burada da kritik desteği falan var ama 3 kritik desteği var. Burada kritik desteği yok. Attack rate var. O kritik 3 artmak demek. Yani şu 12 kritiği 15'e çıkartıyor. Onun etkisi fazla tabi. Ama yine de silahlar aşağı yukarı eşdeğer denilebilir. Berserker'inki bir adım önde. Küçük bir adım. Birazdan PvP'ye geçeceğiz arkadaşlar. İki arkadaşımızın da YouTube kanallarını açıklama kısmına bırakacağım. Chico ile daha önceden beraber bir içerik yapmıştık. Onun zaten kanalını biliyorsunuz. Ama abone olmayan arkadaşlarımız varsa sonuçta burada güzel bir içerik üretmek için yardımcı oluyorlar. Normalde iSuro'da TR Suro'daki gibi değil. Genelde itemleri saklıyorlar. Hani siteden girip itemleri inceleme gibi bir lüksünüz yok. Burada bu itemleri açmanız demek sizin yani rakibiniz de sizin ne kullandığını biliyor demek oluyor aslında. Ona rağmen bütün şeffaflığıyla itemlerini gösterdiler. O yüzden biz de hani bir abone olarak en azından ufak bir destekte bulunabiliriz. Birinci turla başlıyoruz arkadaşlar. PvP'miz bu arada 3'te bitecek. Dediğim gibi Berserker 136 level, Chico da 134 level. Bakalım ortaya nasıl bir PvP çıkacak. Şu silver bufflarını falan da bu arada göstereyim. Berserker'in Hunter buff'u şu buff önemli zaten. %5-5-5-5 verdiği damage kısmı. Bir de gold buff'u var. Buradan da 5-5-10-10 geliyor. Onun haricinde petlerinde STR Yiğit 19 takılı. Premium'u da basılı.
Chico'ya gelelim. Chico'nun da aynı. Hunter buff'ları eşdeğer, VIP'leri eşdeğer, premium basılı, STR 19 basılı, int 19 yok herhalde Chico'nunkinde. Evet, Chico'nunkinde int 19 eksik sadece. Ama STR önemli zaten burada. 2 çarda STR olduğu için. Aşağı yukarı buff kısımları da 2 çarında eşdeğer denilebilir. Evet, birinci tura başlıyoruz arkadaşlar. İki çarımızın da itemlerini inceledik. Tekrar hatırlatayım. Warrior Rogue 2 çarda. Evet, Chico bir kontraya kalkmak istedi. Yatıramadı crossbow'la. Bu ref dedikleri arkadaşlar belki bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Reflection skill'leri oluyor. Özellikle Warrior olduğu için iki çarda. Yani damage'i direkt yansıtıp o sebepten öldü. Şu an şartlar eşitlensin diye buff'ları bekliyoruz. Bu birinci tur geçerli değildi yani. Evet, pet buff'ları da geldi. Bu Warrior Dagger'ı tercih etmelerinin sebebi bundan arkadaşlar. Kasması falan zor ama çok fonksiyonlu. Yani iki tarafında bir sürü yatır skill'i var, geri sektirme skill'i var. Her türlü yani fonksiyonel bir çar. Bakalım Berserker geliyor. 121k vuruyor. Prick skill'iyle. Chico kontrada yakalandı. Orada 150k. Aslında Chico'nun dagger'ı fark ediyorsanız ağır bastı yani. Berserker 120 vururken o 156k attı. Ama orada o damage skill'i açıkken yakalanınca taklaya geldi işte. Bu da Warrior Rogue'nin dezavantajı. Arkadan cleric skill'i vesaire alamıyorsunuz çünkü. O canınızı yani normalde zaten normal pot kullanmıyorlar. O HP Grain potlarını kullanıyorlar. Onların devir daim süresi daha kısa. O yüzden kontrada yakalandı. Skor 1-0. Berserker önde. Şimdi ikinci tura başladık arkadaşlar. Eyvah, gene Chico yakalandı. 120k. Orada o prick skill'i kritik gelirse karşı tarafın kaçarı yok gibi duruyor. Canlarını sormadık ama yaklaşık bir 200 bin civarı falan vardır diye tahmin ediyorum. Evet, yine ref geldi. O yansımadan ölenleri saymıyoruz hani. Daha hakkaniyetli olması için. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Bakalım Chico bu sefer yakaladı gibi. Haha, amma blok tutturdu. Oo, 200k'ya yakın damage girdi orada. Evet, durum 2-0 oldu arkadaşlar. Yine Berserker kritiği yakaladı mı affetmiyor. Yani Chico Berserker'in yarattığı fırsatları yaratsa onun dagger'ı daha kuvvetli ama bir türlü o uygun pozisyonu oluşturamadı.
Yine Reflection geldi. Biraz Chico'ya moral motivasyon konuşması yapıyoruz. Evet, şu an 2-0 devam ediyoruz. Allah, Chico saldırıyor. Oo, o üçüncü blok gelmeseydi gitmişti. Ama fena sıkıştırdı. Evet, Chico DC oldu az önce. O yüzden üçüncü tura geçtik tekrar. Kalkanı varken çok bir sorun olmaz. Kalkanlı yakalanmakta problem yok. Yani burada kritiği o tutturursa ama kalkanı aldı gene. Yine Reflection geldi. Ha bak, burada Dagger çekseydi Chico çok güzel olacaktı. Ama kalkanı var. Üçü de blok geldi zaten.
Evet arkadaşlar, PvP'mizin sonuna geldik. Sonuç Berserker 3, King Chico 0. Tabi biraz level farkı var, hani o 2 leveli küçümsememek lazım böyle durumlarda. Ama benim tanıdığım Chico bunun altında kalmaz. Muhtemelen yarın öbür gün bir Berserker'le bir rematch talebi olabilir. Onun çünkü daha itemlerin setlerinde falan yapacağı şeyler var. Bir de Char'ın XP'ni bilmiyorum. 135'e falan atarsa biraz işin rengi değişebilir. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız yorumlar kısmında ya da beğeni kısmında zaten videonun gidişatına göre karar veririz arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım, arkadaşlarımızın YouTube kanallarını açıklama kısmına bırakacağım. Sonuçta bizden zevk alıyoruz. Öyle ya da böyle herkes bir emek veriyor. Ufak da olsa bir destekte bulunmakta fayda var. Eğer hoşunuza giderse, gerçi arkadaşlarımızın da talebi önemli tabii burada. Sadece benim tek başıma karar vermem yetmiyor. Sonuçta sağ olsunlar, hani video çekme talebimi kabul ettiler. Geldiler, savaştılar. Tekrardan belki yarın öbür gün dediğim gibi Chico biraz daha güçlenip bir rematch teklifi atabilir. Belki onu da içerik haline getirebiliriz. Ya da yarın öbür gün başka serverlara geçebiliriz. RGS'li güçlü oyuncular var. TI çok güçlü oyuncular var. Bir oradaki arkadaşlarımızla hani iletişime geçmeye çalışırım. Belki yine TR Sura için benzer bir seri başlatabiliriz. Legends of TR Sura gibi. Orada da çünkü hem 100 cap var, 110 cap var, değişik değişik senaryolar olabilir. Burada hani biraz da keyifli olan kısmı bana şu geliyor. Şimdi olabildiğince çok arkadaşımızı eğer gösterebilirsem bu kanalda, yarın öbür gün bir tane Spear arkadaşımız gelebilir. Nuker gelebilir. STR Çin Blade Char'lar var mesela, güçlü arkadaşlar. Onlar gelebilir. Hani böyle değişik değişik hikayeler yazılabilir. Bu bölümlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.